Merhaba, sana bugün finansal formüllerden bahsetmek istiyorum. Faiz tutarını seçiyorum. Dönem sayısı 60 ay, bugünkü değeri 81. F4 ile sabitledim. 712 çıktı, buraya eksiyle artıya dönüştürdüm. Bir kredi çekmek istediğinde birçok banka farklı taksit imkanları, fiyat bilgisi veriyor. Bu fiyatları birbiriyle kıyaslamak istersen bayağı kafa karışabiliyor. Bazen içine hizmet bedelini koyuyor, birisi koymuyor. Karşılaştıramıyorsunuz ve uygunu tespit edemiyorsunuz. Hangi banka daha uygun bir kredi imkanı veriyor anlayamıyorsunuz. İşte o durumda Excel'deki finans formülleri işinize yarayacaktır. Senaryomuz şu olsun. Bir kredi çekmek istiyoruz. Kredi oranları aylık 0,89 olsun. Şuraya dikkat edeceğiz. Bazı bankalar yıllık faiz oranı verebiliyor. Öyle durumda bunu bölü 12 yapacağız. Mesela 0,89 bu çarpı 12 dersem %11'lik yıllık faiz oranıymış. Size bazen bankalar %11 faiz oranı var diyebilirler. Bu durumda bölü 12 diyerek aylık faiz oranını bulmanız gerekiyor. 0,89'dan kredi çekeceğiz. 80 bin lira çekmek istiyorum ve 60 ay 5 yıllık bir kredi çekmek istiyorum. 80 bin lira 0,89 faiz ile 5 yıl çekersem ben ne kadar faiz öderim, ne kadar ana parası olur, aylık ödemem ne kadar? Bunları hep beraber yapalım. Gelin ekrana. Ödemeler kısmına aylık ne kadar ödeyecekmişim ona bakalım. Formülümüz şurada. Devresel ödeme yapacağız. PMT İngilizcesi eşittir. Devresel ödeme diyorum. FX'i açıp ekran üzerinden yapalım. Daha kolay olacak. Oranım nedir? 0,89. Bunu seçiyorum. Dönem sayısı 60 ay diyorum. Ve bugünkü değeri ise 80 bin lira. Tamamı seçiyorum. Bana 1726,65 değerini çıkardı. Yani aylık 1726,65 lira para ödeyecekmişim. Fark ettiyseniz eksi değer çıkıyor. Finansal formüllerde böyle bir durum var. Eksi değeri tolere etmek için şunu yapıyoruz. Devresel ödemeden önce eşittirden sonra bir eksi daha yapıyorum. Çıkan eksi benim yazdığım eksiyle topladığımızda artı değeri çıkarıyor arkadaşlar. Yaparak artı değerini buldum. 1726,65. Tekrar FX'e basacağım. Formül kopyalama yapacağım. Bütün 60 aya işlem için kopyalama yapmam gerekiyor. Yaparsam hücre sabitleme olmadığı için hata alacaktır. Beraber hücre sabitlemeleri de yapalım. Oranım 0,89. Aşağı doğru kopyalayacağım. O zaman buna F4 yapıyorum. Dönem sayısı C10. F4 diyorum. Bugünkü değeri de F4 diyorum. Ve hücre sabitleme yaptık. Tamam diyorum. Çift tıkladığımda zaten aynı değeri kopyalıyor ama biz formülle yapmış olalım. Bu şekilde gelmiş oldu. Şurada ödeme kısmında ben daha önceden toplamıştım. 60 ayın toplamı 103 bin liralık bir değer çıkıyor. Yani ben 80 bin lira aldığımda 103 bin liralık bir ödeme yapmış oluyorum toplamda. Faiz ödemesi ne kadarmış? 103 ile 80 bini çıkarırsam 23 bin liralık faiz oranı ödemiş oluyormuşum bankaya. Şimdi bunun ne kadarı faiz, ne kadarı yani 1726'nın ne kadarını faizden ödüyorum, ne kadarını ana paradan ödüyorum. Bir de onu hesaplayalım. Onun için formülümüz ana para ödemesi eşittir. Ana para ödemesi diyorum ve FX'e bastım. Oranım soruyor. Oranım 0,89. Aşağı doğru kopyalayacağım için F4'e bastım. Burada dönem soruyor. Dönemi en son yapayım. Dönem sayısı 60 ay. Bunu da kopyalayacak. F4'e bastım. Bugünkü değer 80 bin lira. F4'e bastım. Dönem ise şimdi her ay faiz oranı değişiyor ya. Burası değişken. Şuradaki 1, 2, 3 yazdığımız yani her ayın dönemin fiyatı ne kadar olacağını söylüyorum. Bunu da hücre sabitlememe gerek yok. Tamam diyorum. Başında eksi vardı. Ne yapıyorduk? Eşittirden sonra bir eksi koyuyorum. Enter'a bastım. Çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi aşağı doğru geçerken hücreyi seçip koşulu biçimlendirmeden veri çubuklarını yaparsam başta ana parayı azalırken sonradan fazla aldığını görüyoruz. Bakın en son ay neredeyse tamamı ana paradan alıyor. Başta faizi daha çok aldığını şimdiden görmüş olduk. Tabii faizi hesaplamak için bu eksi bu diyerek burayı seçebiliriz. Sonuç var. Ama bir de faiz formülünden bir teyit edelim. Doğru mu gidiyoruz? Eşittir. Son formülümüz faiz tutarı. Faiz tutarını seçiyorum. Tekrar FX'i açalım.
Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Oran 0.89 F4. Dönem burasını seçiyorum. Formül kopyalama işlemi yapacak, devam edecek. O yüzden sabitleme yapmıyorum. Dönem sayısı 60 ay ve F9'a bastım. Bugünkü değeri 81 diyorum. Ve bunu da F4 ile sabitledim. Tamam diyorum. 712 çıktı. Buraya eksiyle artıya dönüştürdüm. Shift tıkladım. Bunu da koşulu biçimlendirmeden veri çubuklarından başka bir renkte de bunu yapalım. Evet, tam bankaların söylediği faizi en başta çok alması, sonradan azaltması. Yani banka burada kendini kurtarıyor. Sonlarında neredeyse hiç faiz oranı almıyor. Parasını baştan banka almış oluyor. Bunu da görmüş olduk. Bir de şunu yapalım son kez, sonra bu videoyu kapatacağım. Bankadaki ekstralar olur ya, her ay kaç ay kaldığını söyleyen, onu yapmak istiyorum. Benim ilk ay, birinci ay itibariyle, yani kredi çekme anının itibariyle 80 bin lirayı cebime koydum. 103 bin liralık bankaya borcum var değil mi? Birinci ayda ben 1726 lirayı ödedikten sonra kaç lira kalır? Eşittir diyorum. 103 bin eksi 1726. Buna çıkarttım. Yani 101 bin lira kalmış. İkinci ay, yani birinci ayda ödedikten sonra 101 bin lira borcum kalıyordu ya. 101 bin eksi buradaki ikinci aydaki parayı seçerim. Tabii böyle devam etmeyecek. Üçüncü ayda 100 bin lira kaldı. Eksi bu diyorum. Yani birinci satırda değişken oldu. Buradan seçtim ama ikinci satırda, üçüncü satırda artık hep tekrara giriyor. Bir üstteki satır ve bir yandaki. Bir üstteki bir yandaki şeklinde devam ediyor. O zaman çift tıkladığım zaman bana burada kümülatif olarak değerini verecektir. En aşağıya geldiğimde bana son 59. ayda 1726.65 lira kaldığını söylüyor ve en sonda 0 lira kaldığını söylüyor arkadaşlar. Başta söylediğim gibi kredi çekmeye ihtiyacı duymazsınız. Bütün her şeyimiz, paralarımız kendimizin olur. Ama ihtiyaç hissederseniz bu faiz formülleri işinize yarayacaktır arkadaşlar. O zaman bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.